Selam. An itibariyle Kim TÜYAP'ta? Ben TÜYAP'tayım Canikom. İstanbul TÜYAP'tan selamlar. Birazdan içeri gireceğiz ve tüm manga çizgi roman standlarını tek tek gezeceğiz. Hepsine zaman ayırmaya çalışacağım. Sen de bana eşlik ederken like tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bu arada şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala sunduğunuz destek için çok teşekkürler. Dehşet bir kalabalık var. Hafta içi gelmekle alakalı. Yani maalesef ki ben Ankara'da da hafta içi gitmiştim. Orada da acayip kalabalıktı. Yalnız o kadar çok gürültü var ki yani çok rahatsız olursa ilerleyen vakitlerde muhtemelen sesi kapatırım. Müzik eklerim. Bakalım neler var. Çok güzel olmuş yalnız. Tanzimat döneminde çıkan eserleri bu şekilde renklendirerek koymaları, yani kapak tasarımı, kağıtların yandan baskısı vesaire gayet keyifli duruyor. Ankara TÜYAP çok kalabalık diye sitem ediyordum. Yani Ankara'nın gözünü seveyim. Seni asla sıfır almayacağım Neil Gaiman. İkinci elden devam. Şu Dorohedoro'lara da aslında bir baksak mı ya? Bayağı önermiştiniz çünkü bana. Böyle de size yukarıdan bakıyormuşum gibi gözüküyor. Öncelikle tabii ki de Frank Herbert'in romanlarını öneriyorum, ancak eğer okumadıysanız veya okumaya üşeniyorsanız Frank Herbert romanları, yani çok kalın geliyorsa külliyat size, bu şekilde grafik romanları da var. Yine çok keyifli. Frank Herbert evrenine sadık kalmış. Yani en azından Dune evrenine sadık kalmış. Ama tabii ki önceliğim filmleri izlemeniz. Şöyle de Frank Herbert külliyatını sizlere göstereyim. Kesinlikle öneriyorum. Scott Pilgrim zaten severiz. Efendim şu anda Kayıp Kıta standındayız. Bakalım neler var. Tomiye Nananay Nano. Diye düşünüyorum. Öyle mi? Arkadaşlar sadece cumartesi pazar satıyorlarmış. O yüzden kutulu set alamıyoruz. Yapacak bir şey yok efendim. Kayıp Kıta standında bilin bakalım kimle karşılaştım. Selamlar. Merhaba. Uğur ben. Beğeniyor musun içerikleri? Beğeniyorum. Saadet ablanın takipçisiyim. Severek izliyoruz. Katıyor musun? Tabii ki. Gel ablacığım, gezelim o zaman biraz daha. Tabii. Video izlerken dersin buralarda bir çene çalıyorduk. Ve Atika standına görüyoruz. Aman efendim, burada bir güzellik gördüm. Aman efendim, bu güzellik nedir böyle? Merhaba balım, ne yapıyorsun? Ya yiyeceğim seni. Çekiyorum ama sorun olur mu? Nereden gelecek acaba diye bekliyorum. Oradan gelecek, oradan mı çıkacak? Ya yerim seni. Şey oldu böyle, karşılaştık, Uğur'la karşılaştık, onunla gezdik beraber. Böyle gayet keyifli ya, çok kalabalık. Evet, normalde hafta sonu daha çok kalabalıktı. Bu hafta da hani öğrenciler falan geliyor. Ondan daha çok kalabalık oldu. Hınca hınç ben Ankara'ya kalabalık diyordum. Burası Yok ama Ankara 50-60. kalabalık Ne falan, güzel burası daha sakin kalabalık. tertemiz. Bu ne? Şu an burası daha çok kalabalık. Yolumu kaç kere kaybettim.
Şu aynı yeri 3 kez koridoru turlamışım. Bir de şey yayın evlerini de bulmak zor. Evet. Valla ben geziyorum Marmara çizgi bulmaya çalıştım. Ben de alışveriş yapacaktım. Şuradaymış da gözümün önündeymiş de görememişim. Ya ben de gideceğim. Ne tarafta dedin? Şu kenarda Marvel falan yazıyor ya. Aynen görürsün zaten oradan. uzaktan. Evet O GBC bir falan şeylerin gördüm aklımda şimdi. kalıyor. Aynen. Hediye falan da gidiyor. Ya çok güzel çıkıyorsun. Bayıldım sana. Kapatayım konuşalım. Biraz şurayı çekeyim ama standı. Çekecek abla. Bunlar yeni galiba. Fuar özel mi? Yeni geldi. Şeffaf böyle yeni şey Evet değişik. yapmışlar. Açar mısın kapağını gösterelim? Böyle. Ha, güzel. Böyle kapatınca da abi bu ne kadar? Kapatayım bakayım hemen. Didem teşekkür ederim. Rica ederim. Bu benim favori serimdir. Webtoon olarak en sevdiğim serilerden. O yüzden Saadet ablama hediye olsun. Okusun bol bol ve sevsin. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettin beni. Hoş geldiniz. Şu anda GBC'deyiz. İzliyorum. Beğeniyor musunuz? İncelemelerinizin arada bakıyorum müsait Teşekkür oldukça. ederim. Videoların devamını bekliyorum. Ay Öyle teşekkür söyleyeyim. ederim. Blogda Başarılar yer dilerim. alacak bir videoda. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu taraf bu arada %50 indirimli. Şu Amerikan vampiri bir dikkatimi çekti. İkisini 200'e indirdik. O hikayeyi de ben çok beğendiğim için sana da okumanı öneriyorum. Sen de okudukça arkadaşlarına öner, tamam mı? Tamam abla. Arkadaşlar Walking Dead efsane bir hikaye. Öncelikle evcil hayvanınız varsa eğer evde muhakkak bu hikayeyi okurken bir gözleriniz dolacak. Zaten daha önceki videolarda önermiştim ama okumadıysanız yine önermek istiyorum. Tapınak Sakinleri de çok keyifli. Bu yeni çıktı sanırım. İsmini Instagram'da Arya'nın yapmıştık. tedavi günlüğü. Evet, Evet, Instagram'da anketle karar verilmişti. Bu serimizin ilk Evet. kitabı. Bu da yeni çıktı. Lanetli Miras. Hı hı. İkisi de korku türünde bunların. Evet. Bir de en sevdiğimiz serilerden bir tanesi. Yaramazlık dersleri. Derslerin 5. cildi Evet. çıktı. Çok hoş. Bu arada Aydere Kitap'la da paylaşıyorsunuz standı. Çok tatlı olmuş bence. Arkadaşlar Aydere Kitap'ta da Red Flower, Kızılçiçek çok keyifli. Zaten Junji Ito'nun da korku hikayeleri seviyorsanız da bu ikisini öneriyorum. Bakalım en baştan gidelim, boş yerden başlayalım. Zaten bir tek Prestij kaldı değil mi Uğur? Hani başka Evet. Destek medyaya baktın mı abla? baktık ona. Onun dışında yok. Tamam, kalmamıştır ya. Zaten para da kalmadı. Prestij'e de bakalım. Merhabalar, kolay gelsin. Arkadaşlar Prestij'den ben alacak bir şey genelde bulamıyorum. Çünkü Prestij yayınlarının çıkardığı hemen hemen her şey bende var. Bir tek şey yok. Türk Mitoloji Atlası. Onu da belki ilerleyen zamanlarda. Bu arada bu Crow'lar çok iyi. James O'Barr'ın Crow çizgi romanını seviyorsanız zaten kesinlikle öneriyorum bu 4 cildi. Zaten Brandon Lee'nin oynadığı The Crow başyapıtı. Bunu sık sık söylüyorum, artık biliyorsunuzdur.
Yakın zamanda biliyorsunuz hani bu Ultimate evreni incelerken bu çizgi romandan da bahsettim. Hani tek kurşunla hikaye akışının, olayların değişmesiyle alakalı. Seveceğinizi düşünüyorum yani. Detayları önceki videolarda dinleyebilirsiniz. Zaten Ghost Rider'ların hepsi bende var. Bende Prestige'den olmayan bir tek Wolverine'ler var. Arkadaşlar Prestige'deyiz. Tanıdık simalar. Çok tatlı, harika. My Little Pony varmış. Sen benim My Little Pony videomu izledin mi? Öyle bir videom yok çünkü. Arkadaşlar kanalın takipçilerinden Alper Bey bizimle. Merhaba Alper Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz? Nasıl tutuyor? Keyif aldınız mı? Çok. Ha, güzel, keyifli. Videoyu Gelmeyenlere tavsiye ederim. Ben ta Ankara'dan geldim. Pazar günü son gün çünkü. Evet, pazar günü bitiyor. Bak kalabalıktı, yorucuydu ama keyifliydi. Ben keyif aldım en azından. Ben de öyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bulabildiğim en sessiz yerdeyim. Efsaneydi. Çok keyif aldım. Tabii ki de alışveriş yapmak keyifli. Hani tüm parayı bitirdik. Ama asıl önemli olan sizlerle karşılaşmaktı. Çok keyifliydi. Çekildiğimiz yer arkadaşlar. Fotoğrafları da bana atarsanız sevinirim. Bir dakika. TÜYAP'ta yaşananlar gerçek miydi? Burada toplaştık. Duygusala bağlamamak için her saniye kendimi tuttum. Burada da tutacağım ama çok teşekkür ederim. Her ne kadar hepinizle istediğim kadar vakit geçirememiş olsam da, daha minimal ölçekte vakit geçirmiş olsak da, çok daha fazla sizinle vakit geçirmeyi çok isterdim. Daha fazla duygusala bağlamıyorum. Hemen bakıyoruz TÜYAP'tan neler almış. Şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ki Tomiye Nananay'ın her neyse Tomiye'den sonra Junji Ito'yu ben çok sevmiştim. Mimi'nin Dehşet Öyküleri, Beyza Cilt, Eriyen Sınıf ki bunu zaten okumadığım için beni acayip zorbalamışsınız. Asla unutmuyorum. Ondan sonra kutum seti alacaktım ancak hafta sonu gelecekmiş arkadaşlar. Bir diğer kayıp kısa poşetimizde ise kanalın eski izleyicilerinin bana sürekli önerdiği bir seri vardı, manga serisi. 18 yaş ve üzerine hitap ediyor. Bir de kayıp kıtadan şöyle bir çizgi roman aldım. Tasvir şekli tıpkı Mouse'da olduğu gibi, karakter tasvirleri yani Mouse çizgi romanında olduğu gibi hayvanlar üzerinden oluşturulmuş. Hayvanların kişileştirmesi, daha böyle bir antropomorfik bir anlatı diliyle hazırlanmış bir çizgi roman. Bu yüzden okuduktan sonra bunu muhakkak konuşacağız. Peki İtek yayınlarından elimizde neler var? Dora Hedero 1. cilt, 2. cilt ve 3. cilt. Tasarımlarına bayıldım. Burada artı 18 gibi herhangi bir ibare yok. Sadece manga çizim değil, çizgi roman estetiği taşıyan çizimler. BBC standında çok güzel sohbet ettik. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Bu arada utanır mıyım bilmiyorum ama da İstanbul'a geldim, TÜYAP'a geldim. Buradaki olabildiğince vaktimin yettiği kadarıyla çizgi roman kitap evlerini gezmeye çalıştım. Ama Ankara'da GBC'ye gitmedim ve hep şunu diyorum. Şöyle ayraçlarımız var. Hemen ayraçları göstereyim size. Ben GBC'nin ayraçlarını çok beğeniyorum. Bu çizgi romanları çok merak ediyordum. Scott Snyder'ı yakın zamanda da sevdiğimi fark edince hazır baskısı da varken arşivime ekledim ve yetişkin okurlar içindir. Kitaplığım o kadar güzel de olacak ki. Marmara çizgiye uğradım arkadaşlar ve hazır mısınız? Batman Minik Gotham var ya, ben bunu manga sanıyordum bu seriyi. Çizgi romanmış ya. Tabii ki de Catwoman'ı görünce bir alasım geldi. Ya çok tatlı çizmemişler mi ama dur bakayım gözüküyor mu? A few moments later. Yeni çıkan bu cildi aldım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu arada TÜYAP'ta şöyle çok güzel bir şey vardı. Aydere Kitap Manga ve Uykulu Kahve bir standı paylaşıyordu arkadaşlar. O kadar tatlıydı ki. Bilmiyorum, benim böyle küçük detaylar çok hoşuma gidiyor. Zaten Aydere Kitap'ın tüm mangaları bende var ve size zaten daha önceki videolarda uzun uzun anlatmıştım. Hani daha köşede kalmış iyi olan hikayeleri bulmaya çalışıyorlarmış. Standda da konuştuk zaten bunu. Uykulu Kahve standında da konuştuk. Hem yeni çıkan serilerin hem de var olan serilerin ayraçları. Şu magnetler çok güzel değil mi? Eve gidince buzdolabına bunları yapıştıracağım. Peki bu minişlerden en bayıldığım hangisi?
Walking Cat rozeti. Yaramazlık derslerinin 5. cildi çıkmıştı. Onu aldım. Bir de benim kitaplığımda 1, 3, 4 olarak gidiyordu. Yani 2'yi almayı unutmuştum. 2'ye ekledim. Yeni çıkarttıkları manganın ismini ankette belirlemişlerdi. Çok keyifliydi. Aria'nın tedavi günü keza benim oyum da bundan yanaydı. Gelelim Prestige çizgi romandan aldıklarımıza. Bakalım neler var içinde. Ve şu kapağı aldım. Evet. Ama Frost kapağını da ön sipariş geçmiştim ben. DC Marvel ortaklığında olduğu için. Çünkü Catwoman neden bulunmasın ki? Çok severim biliyorsunuz. Ankara TÜYAP'ta Wolverine'in güncel serilerinden 1. cildi Alperen'in önerisiyle zaten eklemiştim kitaplığıma. Hoşuma gittiği için 2, 3 ve 4. ciltlerini de aldım. Bu arada yetişkinlere tavsiye edilir. Arkada da uyarı yazıyor zaten. Ve 4. cildi varyant kapak tercih ettim. Çünkü çok hoşuma gitti. Ve gelelim kapanış poşetlerimize. Kore Dizi Türk sayfasının admini Didem hediye etti. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Kendisi zaten bunu çok seviyordu. Bana da çok övmüştü. Ama ben isminden dolayı kocamı tarafıma nasıl çekerim gibi bir başlığı olduğu için ön yargılıydım. Ama sanırım bu ön yargımı kırmam için de böyle bir incelik yaptı. Şifacı Günceler'in 13. ve 14. cildi çıkmıştı. Onları da ekledim. Kapak tasarımları da çok ilginç. Zaten çok yeni çıkmış. Mesela şöyle daha şeffaf bir şömizi var. Hani hikayede çok hoşuma gidecek tondan gözüküyor. Çünkü seviyorum biraz böyle hikayeleri ben. Karanlık tonlu, biraz böyle şiddet tasviri yapan hikayeler benim için sorun olmuyor. Çünkü sadece okuyoruz sonuçta. Şu da karakter kartı. Herhangi bir yaş sınırlaması, kısıtlamasını ben göremedim. 2. cildi göstermiştim az önce. Bu da 1. cildi. Çizimler çok güzel ya. Hani Berserk, Dark Souls vibe'ını çok fazla veriyor. Batman serisi sanıyorum ki 4 ciltte tamamlandı. 1 ve 2 zaten okuyup incelemiştik. Bir şey söyleyeyim mi? İçinde aynısından 2 tane çık. Yani böyle kaynamış araya. Birinin mangasında eksik çıkacak sanırım. Vallahi ben yapmadım. Şu da kartı. Şömiz olayı çok keyifli geldi bana ya. Ve gelemedik. Heyecanlandık, düştük. Ve gelelim benim kalbimin güm güm ettiği yere. 13, 14 ve 15. ciltleri çıktı. Zaten bunu herkes paylaştı ama ben de söylemek istedim. 13. cilt çift taraflı. Şöyle göstereyim. Orijinal kapak içeride kalan kısım. Yani sansürle Atika acayip iyi başa çıkıyor. Yani çok iyi baş ediyor. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Hem okuyucusunu üzmüyor kapak tasarımı olarak. Çünkü Berserk çok ciddi bir hikaye. Hem de koşulları çok güzel uyum sağlıyor. TÜYAP benim için çok keyifliydi. Tabii ki de alışverişi online de yapabilirdik elbette. Ancak orada hem yayın evlerini beraber aynı ortamda solumak, o atmosferi koklamak benim çok hoşuma gidiyor. Ama daha ötesinde ben 2025 İstanbul TÜYAP'ta sizlerle buluştum. Bu o kadar güzel ki, keyifli ki. İstanbul'da geçirdiğim en verimli vakitti sizinle geçirdiğim vakit. Teşekkür ederim zaman ayırıp TÜYAP'a geldiğiniz için, şu an bu videoyu izlediğiniz için. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın. Ne günde ama. En önemlisi ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakma cesaretini asla kaybetmiyoruz.